Şimdi utils kısmında token, JWT falan halledeceğiz. Lakin ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi abi TypeScript dedin de biz TypeScript'i bilmiyoruz. Yani nedir bu yazdığın? Kardeşim bu yazdığın aynı bizim .NET'teki interface'ler gibi. Yani ben burada e, TypeScript'in olayı şu. JavaScript'te nasıl mesela işte const user diyorduk. Giriyorduk içine yaz Allah yaz. Kimse karışmıyordu bize. Ne verdin? String mi verdin? Integer mi verdin? Ondan sonra hatalarla baş başa kalıyorduk. Diyorduk ki bu bunu desteklemiyor, bu null olamaz falan. O hataları yaşamamak için bize dev ortamında, bu geliştirme ortamında baştan uyaran, testi kırmasın hesabı yapan bir Nasrettin Hoca. Mantık böyle. Ben burada const u dersem eşittir. Ne user dersem mesela şöyle geldim user dedim. Böyle olması lazımdı galiba. Dedim tabii sen bunu deklare etmeden önce yapamazsın diyor. New user dedim. Tamam mı? U nokta dediğim zaman affedersiniz. Burada bana kullanabileceğim alanları direkt kendisi veriyor. İşte U nokta diyorum. Forgot password kodu bu. İşte U nokta ben işte gelip de kendim yaratayım bir tane. İşte diyeyim ki buna da name diyeyim. Eşittir teslim bana bakın. Hemen diyor. Property name does not exist on type bla 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 user. Yani sen user'da böyle bir şey kullanamazsın diyor. Ya tamamen bununla alakalı bir olay. Bununla alakalı bir olay. Yani JavaScript'in biraz daha C Sharp, .NET gibi sözlere, promislere yani taahhütlere dayandığı bir sistem. Aynı ona benzetilmiş bir sistem. O yüzden özellikle .NET'çi arkadaşlarım, backend'çi arkadaşlarım bunu kullanırken zorlanmayacaklar. Neyse boş tantanayı bırakalım. Utils'te geldim token.ts diye bir şey oluşturdum. Şimdi ben niye buraları hızlı hızlı geçiyorum? Söyleyeyim size. Şunu sileyim. Bir an önce yapımızı oluşturalım. Bu şablon oluşsun. Koyun abi kenarı. Bundan sonra yapacağınız her uygulamada girin. Çat 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 alanları değiştirin yapıştırın. Her seferinde baştan yazmayın diye bunu yapıyorum. Zaten kullandıkça da anlayacaksınız. Ben hem öğretip hem de üretmeye çalışıyorum sizinle birlikte. Geldim token ts. JSON Web Token diye bir paket yükleyeceğiz. npm JSON Web Token. Yüklensin. Yüklendi. Şimdi arkadaşım buraya geliyorum. İki tane metot yazacağım burada. Export fonksiyon generate address token. Şimdi parantez açtım buna. Bu şeyleri yapmayacağım. Bu yapay zekanın önerdiklerini. Diyeceğim ki burada sizin için. Ben bir tane payload istiyorum. Adı payload. Buna Hüseyin de diyebilirsiniz. Tamam mı? Zaten kendisi bakın ne çıktı? Object. Yani şimdi object nedir abi? Object JavaScript'te şudur abi. Aha bu bir object. Şu. Bu bir object. Tamam mı? Burada ben ne istiyorum buradan? Bir tane nesne istiyorum. Bana bir nesneyi ver ki ben onu JWT ile imzalayayım, paketleyeyim. Sana JWT kodu, token'ı üreteyim. Göndereyim geri. Bu ne olabilir? İşte ID derim. String, email string. Role string. Aha veririm bunu. Yani kullanacağım yerde. İlk login oldu mesela. Adamın gittim ben. Evet şifresini doğruladım. Şifresini doğruladığım için bir user geldi. Elimde bir user nesnesi var. Bir user nesnesini buraya vereceğim. Bana diyeceğim JWT ver ki ben adama vereyim JWT'yi. Mantık bu. Neyse. Ve diyorum ki iki nokta üst üste TypeScript'in olayı bu. String diyorum. Yani ben sana bu fonksiyonda bir string döneceğim. O string de JWT token olacak. Girdim abi. Geldim. Şimdi burada direkt hiç uğraşmadan return JWT bak bazen benim cüssü gelmiyor. Neyse. Nokta sign diyorum. Açtım. Şuradan JWT yükleyelim. Import JWT from JSON Web Token. Nasıl olmaz böyle bir şey? Acaba bu bunun içinde mi? Böyle mi? Bir dakika bekleyelim bakalım. Allah Allah. Pardon. Ben yükledik diye hatırlıyorum ama yani yüklemedik mi ya? npm install JSON Web Token demedik mi? Ya biraz önce yüklemişiz işte. Niye böyle yapıyor bu? Ben anlamıyorum ki ya. Vallahi billahi kafayı yersin ya. Kafayı yersin yani. Types ha şey şimdi paketi yükledik evet ama bir de TypeScript kısmında e, yani dev ortamında hata almamak için o paketi de istiyor. Neyse.
jvt.sign bir jvt imzala bize ver diyoruz. Burada ne istiyor bizden? Bakalım. Birazcık programcılık konuşturalım. Payload istiyor bir tane. Payload'ımız var elimizde. Payload diyor. Ondan sonra bir tane buffer istiyor. Buffer'ın ne olduğunu nasıl anlatayım? Anlatamıyorum ama çok da şey değil. Burada project nokta. Bizim buffer'ımız bu olacak anlattığı kadarıyla. Bizim nerede environment project env jvt alt çizgi secret'miş. Geldim. Nokta jvt secret diyorum. Bunun sonunda ünlem işareti koyuyorum. Ben diyorum ki sana taahhüt ediyorum kardeşim. Böyle bir sana bir secret gelecek. Vallahi da billahi da bu secret gelecek diye söz vermek için bu ünlem işareti. Sonra geldim. Bir tane de süslü parantez açıyorum bir obje virgül yapıp. Expires in. Ben bunu 15 minüte değil 1H 1 saat yapmak istiyorum. 1 saatlik olsun bu token'ın süresi. Ya abi işte millet bir haftalık yapıyor. Tabii ki de öyle yapıyor ama bu şekilde değil. Bir hafta boyunca o token'ı saklamıyor ki ne olur ne olmaz diye. Frontend tarafında kontrol edeceğiz. Token'ın süresi dolduysa gel diyeceğiz refresh token. Elimde bu refresh token'ım var. Al sen bu refresh token'ı veri tabanına karşılaştır. Doğruysa kardeşim bana yeni bir tane access token ver. JWT token ben onu kaydedeyim. Mantık bu. Hatta onu da yapalım. Al çıktı bile. Gördün mü arkadaşım? Yani yazma bile gerek kalmadı. Generate refresh token. Object istiyoruz. Payload. String return JWT payload. Process JWT refresh secret mi? Doğru mu? Doğru. Expiration demiş. Süreyi de 7 gün olarak belirlemiş. Token dosyamız bu şekilde. Şimdi abilerim bir tane de password nokta ps oluşturuyorum. Şifre işlemlerimizi burada yapacağız. Burada crypto diye bir paket yükleyeceğiz. npm install crypto dedik. Ben bunu kullanıyorum şu anda. Şimdi buraya gelelim. Bir tane password hashleme fonksiyonu yazalım. Export function hash password dedim. Açtım. Ne istiyorum ben bu arkadaştan? Bir tane password istiyorum. Bu da string tree'den olacak diyorum. Bir tane salt istiyorum. Birazdan açıklayacağım bunların ne olduğunu. Ve geri olarak string döneceğim ben. Hash bir arkadaş. Dedim. Şimdi sen diyor string vereceğim dedin diyor. Bak söz verdin diyor. Ama diyor sözünde durmadın diyor. Ben buna kızarım kardeşim diyor bana şu anda. Hemen yapalım. Şimdi direkt return diyorum. Crypto. Crypto. Niye şey yapmıyor ki buna? Allah Allah. Nokta. Gelelim şuraya import kripto yapıyor. Şu import ve ayar nasıl yapılıyor bilen varsa yorumlara yazsın ya vücut ayarı. Import kripto from kripto diyorum. Kripto nokta şurada P B diye bir şey var. Cinch diyelim. Hatta şunu ben bir sileyim yaza yaza gidelim. Bu standart çünkü. Bu paket için bana diyor ki bu arkadaş bir tane password ver. Tamam al password'um burada. Salt ver. Tamam. 100.000 diyor. 100.000 çok fazla. Performans bozar. Ondan sonra 64 diyorum. SH512 toString hex. Şimdi abi burada biz ne dedik? Şimdi password adamın verdiği password. Şimdi password'u direkt şifreyi veri tabanında öyle saklayamayız. Salt dediği şey hatta burada üretelim random bir tane değer üreteceğiz. O değerle birlikte hashleyeceğiz ki şifreyi. Aynı şifreyi iki kişi kullanıyorsa mesela örnek veriyorum. Hashleri farklı olsun diye. Bu da bizim için ekstra güvenlik. Rainbow Table diye bir saldırı var galiba tam bilmiyorum. Onlar için falan bayağı bir güvenli bir Zamazingo. 1000 dediği şey kaç defa hashleyecek? Yani kaç kere üst üste hashleyecek ki ondan sonra oluşturacak. Bu 1000 yaptık. 100.000 yapan da var daha güçlü olsun diye. Yeterli bizim için. Veriyi 64 bitlik olarak çıkartacak. Şimdi bu arkadaş bize binary ikili olarak şeyler veriyor. Bir buffer veriyor. Yani çıkan buffer aslında hash ikili binary'ler olarak geliyor. Bunları veri tabanına saklamak da eziyet oluyor. O yüzden burada toString hex olarak hexadesimale çevirsin istiyoruz. 64 dediği de 64 bit şeyler kümeler olsun istiyoruz. SH512'de bir metot. Adı öyle geçiyor. Güçlü bir şifreleme yöntemi. Çıkartıyoruz. Ondan sonra böyle bir hash'imiz çıktı bizim. Mantık böyle. Şimdi bir tane de üstüne
salt oluşturmayı yapalım. Adına da export function generated salt string dönecek. Evet. Al. Çıktı bile. O da ne? String döneceğim. Söz veriyorum. Crypto'nun random bytes diye bir şey var. 16 byte'lık bir random bir değer üret. Bunu hexadesimale çevir. Hexadesimal zaten 16'lık. Ondan sonra bunu şu anda burada tabii kullanmıyoruz. Bunu şeyde kullanacağız. Şifre oluştururken oradan vereceğiz saltı. Şimdi bakın zaten tabladım geldi. Export function verify password. Bu password'u verify etmek için yani verify etmek için doğrulamak için kullanacağımız metot. Bu isimleri ben burada değiştirmek istiyorum. Bu yapıyı değiştirmek istiyorum. Hatta şöyle sileyim bunu. Diyorum ki gelen input password string'tir abicim. Ondan sonra bize bir ne lazım? Salt lazım. String. Stored hash dediği de veri tabanından çekip de hash'i bu kardeşim. Hani user'ı bulduk e-mailiyle. Storeladığımız hash'i, veri tabanına kaydettığımız hash'i de budur. Adamın şu anda yazdığı şifre, login'de yazdığı şifre budur. Salt da budur. Veri tabanındaki saltı da budur. Al kardeşim bunu bana doğrula. Doğru mu yanlış mı bir şey söyle. Doğru mu yanlış mı söyle demek. Boolean olarak bir veri dön demek. Ya şu lanet gelip duruyor yani tabu neyse. Burada diyelim ki return hash password. Bu nedir abicim? Git input password'la saltı al. Burada bir tane password hash'le daha önce yaptığımız gibi. Bu da storelanmış hash'e denk mi eşit mi? Karşılaştır. Yani doğru mu yanlış mı? True false dönecek bize. Tamamen mantık bu. Tamam. Bir sonraki videoda yapalım. Şimdi biraz sürdü. Ben fazla 10-15 dakikaya geçmek istemiyorum biliyorsunuz. Rootlarımızı yazalım artık. Otorizasyon rootlarımızı. O da işte register, login, forgot password gibi şeyleri yazalım. Artık bu otorizasyon servisine şimdilik son verelim. Oradan gateway'e geçeriz. Haydi yeni videoya geç.